Beni dünyanın her bir yerinden izleyen vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Konu çok hassas bir konu. Sırf Türkiye'yi ilgilendirmiyor, bütün dünyayı ilgilendiriyor. Ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan zamanında felaket demişti. İşte Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike. Türkiye için yıllardır konuşulan ama kimsenin ciddiye almak istemediği bir tehlike var. Ve bu tehlike artık sadece bir tahmin değil, rakamlarla, verilerle, resmi açıklamalarla gerçekten karşımızda. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan daha önce bu konuda net bir ifade kullanmıştı. Şu anda bir felaketi yaşıyoruz. Peki neydi bu felaket? Ve bugün açıklanan veriler Erdoğan'ı haklı mı çıkarıyor? Bu videoda kimsenin açık açık konuşmadığı ama Türkiye'nin geleceğini doğrudan etkileyecek büyük bir tabloyu birlikte inceleyeceğiz. Değerli izleyiciler, Türkiye'den sonra tabii ki İsviçre'den de kısacık size bu konuda haber vereceğim. İsviçre ve Avrupa. Felaket denilen şey peki ne? Önce şu soruyla bir başlayalım. Bahsedilen felaket ne? Cevap çok net. Nüfus. Türkiye'nin doğurganlık hızı, yani bir kadının hayatı boyunca dünyaya getirdiği ortalama çocuk sayısı kritik eşik olan 2,1'in altına düştü. Bugün konuşulan rakam ise çok daha çarpıcı, 1,48. Peki bu ne anlama geliyor? Basitçe söyleyelim, Türkiye kendi nüfusunu artık yenileyemiyor. Peki rakamlar ne söylüyor? Uzmanlara göre bu gidişat devam ederse Türkiye hızla yaşlanan bir ülke olacak, çalışan nüfus azalacak, emekli sayısı artacak, sosyal güvenlik sistemi zorlanacak, üretim düşecek. Hatta bazı uzun vadeli projeksiyonlarda Türkiye nüfusunun 2100 yılına geldiğinde dikkat 25 ile 50 milyon bandına kadar gerilebileceği öngörülüyor. Yani 25 ile 50 milyon nüfusa kadar düşeceğimiz hesaplanıyor. Bu çocuk konusu böyle devam ederse. Bugünkü Türkiye'nin yarısı demek. Neden kimse peki çocuk yapmıyor? Burada durup şu soruyu sormak gerekiyor. Neden? İnsanlar neden çocuk yapmaktan uzaklaşıyor? Değerli izleyiciler, bakın hakikatler bunlar. Cevap aslında herkesin bildiği ama yüksek sesle dile getirmediği gerçeklerde yatıyor. Hayat pahalılığı, gelecek kaygısı, barınma sorunu, eğitim masrafları, kadınların iş hayatında daha fazla yer alması, geç evlilik. Bugün Türkiye'de ilk kez anne olma yaşı 29'un üzerine çıkmış durumda. Bu da doğal olarak çocuk sayısını düşürüyor. Değerli izleyiciler, eskiden böyle bir şey var mıydı? 29 yaşına kadar insanlarımız, benim bildiğime göre, ben şu anda 58 yaşındayım, 29 yaşına kadar 3 çocuk sahibi oluyordu. Haklı mıyım, haksız mıyım? Yani yorumlarda sizler de yazabilirsiniz. Evler var, çocuk yok, çocuk sesleri yok. Belki de en çarpıcı veri şu. Türkiye'de hanelerin yaklaşık %57'sinde çocuk yok. %57'sinde çocuk yok. Yani 2 evden birinde artık çocuk sesi duyulmuyor. Bu durum sadece demografik bir veri değil, aynı zamanda toplumsal bir dönüşümün işareti. Ve işte tam bu noktada Erdoğan'ın yıllar önce yaptığı uyarılar tekrar gündeme geliyor. Ta eskilerden söylemişti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 3 çocuk. 3 çocuk gerekiyor demişti. Sistem yıkılmaması için. Erdoğan peki neden felaket dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun süredir nüfus meselesini sadece sosyal değil, aynı zamanda milli güvenlik meselesi olarak tanımlıyor. Çünkü genç nüfus azalırsa ordu tabii ki etkilenir, üretim gücü düşer, küresel rekabette geri alınır, devletin sürdürebilirliği zorlaşır.
Bu yüzden felaket kelimesi burada mecaz değil, stratejik bir uyarı. Peki devlet bu konuda ne yapıyor? Devlet bu tabloyu tersine çevirmek için bazı adımlar atıyor. Doğum yardımları, aile destek paketleri, gençlik ve aile fonu, çocuk başına nakit destekler. Değerli izleyiciler, çocuk başına nakit destekler, hatta onun videosunu da yaptım. Yani bir çocuk yaparsanız bu kadar destek alıyorsunuz. İkinci çocuk yaparsanız bu kadar destek alıyorsunuz. Devlet destek yapmaya başladı bu konuda. Bunu da dile getirmek lazım. Ancak soru şu, bunlar tabii yeterli mi? Herkes akşam oldu mu bunu düşünüyor. Yeterli mi? Yeter mi bana? Ben bu dümeni döndürebilir miyim? Bir aile kurabilir miyim? Birçok uzmana göre sorun sadece para değil, sorun gelecek algısı. İnsanlar yarın ne olacak sorusuna net bir cevap veremediği sürece çocuk yapma kararını maalesef erteliyor. Bu sadece Türkiye'ye özgü mü? Hayır değerli izleyiciler. Bu sorun sadece Türkiye'nin değil, Avrupa, Japonya, Güney Kore gibi birçok ülke benzer bir kriz yaşıyor. İsviçre de içinde. Biraz sonra ona da geleceğim. Ama Türkiye'yi farklı kılan şu. Henüz bu krizi yönetebilecek kadar zengin değil ama yaşlanacak kadar hızlı ilerliyor. Bu da işi daha riskli hale getiriyor. Peki asıl tehlike nerede? Asıl tehlike değerli izleyiciler şu. Bu kriz sessiz geliyor. Ne sokakta protestosu var, ne ani bir patlaması var ama etkisi uzun vadede çok daha yıkıcı. Bugün konuşmazsak yarın çok geç olabilir. Yıllar önce yapılan uyarılar bugün rakamlarla karşımızda, bu tabloyu görmezden gelmek mümkün değil. Soru artık şu, bu gidişatı tersine çevirebilir miyiz? Yoksa gerçekten Erdoğan'ın dediği gibi bir felaketin ortasında mıyız? Değerli izleyiciler, videonun başında dedim İsviçre'ye de geleceğim, Avrupa'ya da geleceğim. Neden Avrupa, İsviçre bas bas bağırıyor çalışma yaşını? Almanya 67 oldu, 69-70'e çıkarmak istiyorlar. 70'e çıkarmak istiyorlar. İsviçre 65, İsviçre 67'ye çıkarmak istiyor. İşte değerli izleyiciler bu konu yüzünden. İsviçre'de de göçmenler gelmezse İsviçrelilerin sayısı azalmaya başladı. İsviçre'nin tabii ki burada büyük bir şansı var. Yurt dışından gelen göçmenleri çalıştırıyorlar ama hepsi de değil. Gelip burada çalışmayan, maalesef sosyaldan geçinen de var. Onlar da kasayı tabii ki zorluyor. Ve böyle giderse İsviçre ne yapacak? Yetmezse bunu da dile getirdiler. Burada da katma değer vergisi var. Mehrwertsteuer. Onu başlayacaklar yukarı çıkarmaya. Çünkü o kasada para olması lazım. Korona geldiğinde dediler ki tamam o sorunu çözdük ama maalesef çözemediler. Çözemediler çünkü devam ediyor. İnsanlar emekli oluyor. İnsanlar daha da fazla yaşlaşıyor. Çözemediler. Avrupa aynı konu. Aynısı. Sistemi en çok çökerten emeklilik. İnsanlar yaşlandıkça arkadan az ödeyen var. Kasaya az para geliyor ve değerli izleyiciler Türkiye'de aynı sorun var. Bu sefer ne yapacak ki? Bir yerden bir para gelmesi lazım. Onun için oradan vergi, buradan vergi. Normal bir şey. Ben yani normal görüyorum. Ve şimdi fikrinizi yorumlarda mutlaka yazın. Öğrenelim. Siz olsanız nasıl yaparsınız? Belki bir fikriniz vardır. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın değerli izleyiciler. Özür dilerim, bir haftadan beri bu öksürüğü de bir türlü geçiremedik. İnşallah yakında geçecek. Kendinize dikkat edin, saatinize dikkat edin, saatli kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.